Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin? Aslı. Aslı. Nasılsın? Karışık. Bir sürü duygu iç içe geçmiş gibi. Hangi duygular mesela? Şöyle söyle kendine. Ne hissettiğimi anlamakta zorlanıyorum. Ne hissettiğimi anlamakta zorlanıyorum. Bir sürü duygu yaşıyorum Bir sürü duygu yaşıyorum. ve bunları aynı anda yaşıyorum. Ve bunları aynı anda yaşıyorum. Çocukken böyle durumlar var. Bir sürü duygu var. Hepsi iç içe aynı anda. Çocukken de böyleydi, doğru. Böyle miydi? Hı hı. Bununla ilgili bir anı hatırlar mısın? Aklıma gelen ilk şey, karnemi almıştım. Çok iyi bir karnem vardı. Hepsi 5'ti. Benim için büyük bir başarı ifade ediyordu o. İlk karnemde, ilkokul 1. Eve geldim. Babama karnemi gösterdim. Ben çok mutluydum aslında, böyle çok başarılı, iyi hissediyordum kendimi. Fakat böyle babam baktı karneme ve iyi dedi, geçti. Ben böyle kaldım yerimde. Orada işte aferin demesini bekledim. İşte sarılmasını, tebrik etmesini, takdir etmesini bekledim ama böyle kaldım. Kötü bir şey yapmış gibi hissettim yani, hatta Onu belki. söyle kendine şimdi. Çocukken evimizde iyi duygu çok yoktu. Çocukken evimizde iyi duygu çok yoktu. Mutlu olmayı bilmiyorduk. Mutlu olmayı bilmiyorduk. Ne zaman mutlu olsan Ne zaman mutlu olsam kötü bir şey oluyordu. kötü bir şey oluyordu. Şimdi de aynısını yaşıyorum. Şimdi de aynısını yaşıyorum. Ne zaman mutlu olsan Ne zaman mutlu olsam uzun sürmüyor. uzun sürmüyor. Serbest bırak kendini. Duygularına bastırma. Bunu güncel hayatında nasıl yaşıyorsun? Biraz onu anlat. Mutlulukla aran nasıl? İyi hissetmekle, bir şeyi başarmakla. İyi hissetmeyi bilmiyorum. İyi hissetmiyorum hiçbir zaman. Herkes bana çok iyi, ne istediğini bilen birisi olduğumu söylüyor ama ben kendi iç dünyamda böyle hissetmiyorum. Hatta tam tersi, bir sürü karışıklık, bir yere ait bulamıyorum kendimi. Onu da söyle. Çocukken travmalarım oldu. Çocukken travmalarım oldu. İç dünyamda kötü duygularım çok. İç dünyamda kötü duygularım çok. Dışımda başka bir benlik geliştirdim. Dışımda başka bir benlik geliştirdim. İnsanlar beni güçlü görüyorlar. İnsanlar beni güçlü görüyorlar. O dışarıda gösterdiğimiz ama içeride başka şeyler var. Yani dışarıda görünen Aslı çok güçlü, ne istediğini bilen, ama benim kendi içim hayır. Yani gerçekten ben kendim ne istediğini bilmiyorum. Çocuk küçükken bir şeyi başarıyor. Başardığında o iyi duyguyla ebeveyne gidiyor. Şimdi çocuğun bir şeyi başardığında o başardığı şeyin görünür olması gerekiyor yani. Ebeveyn bunu görecek ve buna bir geri bildirim vermeli. Aferin, bravo, tebrik ederim seni. O görüldüğünü hissettiğinde varlığını hissediyor ve şunu hissediyor çocuk. Evet, iyi hissetmek normal bir şey. Görüldüm, ne hissettiğim anlaşıldı ve ebeveyn buna karşılık verdi, annem ya da babam. Eğer bunu yapmazsa ebeveyn, çocuk bir şeyi başarmış, görmezden geldi, küçümsedi, psikolojik şiddet uyguladı, yok saydı, değersizleştirdiyse çocuğun beynine şöyle yerleşiyor bu. Başardığında, bir şeyi başardığında değersiz olacaksın. Başardığında yalnız kalacaksın. Başardığında kimse görmeyecek. Başardığında şiddete uğrayacaksın gibi. Bu çocuk büyüdüğünde ne zaman bir şeyi başarsa başarılı olduğunu hissetmiyor. Ya da ne zaman bir şeyi tam başaracak, bilinç dışı sabote ediyor ve başarmamak için elinden geleni yapıyor. O yüzden böyle bir döngüye giriyor insan. Ne hissettiğini de bilmiyor. Nasılsın şu an? Ne hissettiğimi bilmiyorum. Ne hissettiğini bilmiyor. Dışarıdan çok fazla ses geliyor. O nasıl geliyor sana? Anlattıklarınızı kendi içimde algılamaya çalıştığım için ben o sesleri duymadım. İçime dönüyorum sürekli diyorsun. İçime döndüm. Bu evde nasıl oluyordu? Evde biz kardeşler de birbirimizle sürekli tartışırdık. Annem de kızardı. Biraz daha böyle robot gibi büyütmek istedi belki. Yani böyle uslu çocuklar, işte ses gürültü pıtırtı yapmayan. Geldiğinde de mesela şöyle yapıyorsun. Merhaba, hani nasılsınız filan. O dediğin gibi o biraz böyle robotik bir hareket ve bir otorite var. Küçükken kimin karşısında yapıyordun bunu daha çok? Aslında hem annem hem babam. İkisi de. İkisi de. Anneyle ilgili bir anı hatırla şimdi.
Çok korktun. İlk defa bir almıştım. Bir almıştın. Evet, orta 1. sınıftaydım ve bir almıştım. Eve çok korkarak gitmiştim. Niye korkuyordun annenden? Sinirliydi, Ne yapıyordu? öfkeliydi. Hocam ben anneye giremeyeceğim galiba. Ne zorluyor? Yok olacakmışım gibi hissediyorum. Yok olacakmışım gibi. Korkuyor beni. Şey gibi mi bu? Yani böyle psikolojik bir yok olma mı? Fiziksel bir yok olma mı? Nasıl? Her ikisi de. Her ikisi de. Zarar görme korkusu. Çocukken görüyor muydun zarar? Evet, Görüyor. O zaman ne hissediyordun? korkuydum. Beyninde böyle bir öldürülme, yok olma, zarar görme korkuları var. Üzülme, dışlanma, sevilmeme. Ya ben zaten hayatım boyunca hiçbir zaman sevildiğinden emin olamamış birisiyim ve zannedersem de sevgi alabilmek için hep fedakarlık, özveri gösteren birisiyim. Onu da söyle. Çocukken çok sevgi alamadım. Çocukken çok sevgi alamadım. Sürekli fedakarlık yaptım. Sürekli fedakarlık yaptım Sevilmek için. sevilmek için. Bunu kimse görmedi. Bunu kimse görmedi. Nasılsın şu an? Tedirgin. Tedirgin. Ne korkutuyor? Bir şeyleri söylemek zor geliyor, farkında mısın? Peki niye bu programa katıldın? Onu düşün şimdi. Kendi kararımı verdiğimi kendime gösterebilmek için. Artık kararları birilerinin bana bir şeyler söyleyerek bunu yaparsın, bunu yapamazsın demeleriyle değil. Evet, benim hayatım, kendi hayatım üzerinde istediğimi yaparım. Ama şimdi bunun için geldin, konuşamıyorsun. Burada zorlayan ne? Hala kendin olamıyorsun. Kendim olabilmeyi bilmiyorum galiba. Bir sürü duygudan bir sürü parçalar var gibi. Yani hani tam olarak şu duygum daha ağır basar diyebildiğim bir şeyim yok. Hayatın hep şöyle geçiyor olabilir. Şu anda aynısını yapıyorsun. Konuşurken güçlü gözükmeye çalışıyorsun. Durunca böyle bir boşluğa düşüyorsun. O yüzden sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama iş, ama bir arkadaşımın bir sorunu, ama bir yerde olan sorunları Onu da çözmek. söyle kendine. Sürekli uğraşlar buluyorum. Sürekli uğraşlar buluyorum. Boş boş uğraşlar. Boş boş uğraşlar. Kendimle yüzleşmekten kaçmak için. Kendimle yüzleşmekten kaçmak için. Bu sebepten Bu sebepten her şeyi yarım bırakıyorum. evet, istikrar yok, yarım bırakıyorum. Hayatımızda çok fazla gereksiz şeyler yaparız bazen. Yani gereksiz işler, gereksiz görüşmeler, hiç işe yaramayacak, hayatta bize bir şey katmayacak böyle sürekli ilişkiler kurarız, işler çıkartırız. Bunlar aşırı olmaya başladığında kişi artık gerçekten kendindeki bir şeylerden kaçmaya başlıyordur. Bu gelişimi durdurur. Kişinin gelişimini durdurur. Kendime üzülmeyi bırakmak istiyorum artık. İçindeki o çocuğa nasıl üzülüyordu? Yazık sana diyordum. Bazen niye dünyaya geldin ki? Yani böyle dünyaya gelmen gereksiz bir şeymiş, fazlalık bir şeymiş gibi. Orada oyuncak var. Aman o içindeki çocuk olsun. Onu şu halıda istediğin bir yere koy. Evin neresi orası? Hayal et şimdi. En köşesi. En köşesi. Ne yapıyor orada? Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Mesela resim çizmeye uğraşıyor şu anda. Ama beceremiyor. Beceremiyor. Tamam, oradan bir kağıt, bir kalem al, yanına koy. Koy oraya onu. Onun yanına koy. Resim çiziyor orada. Başka ne yapıyor? Onu sıkılıp bırakıyor herhalde. Bana kim yardım eder diye bakıyor. He, etrafına bakıyor. Kim var? Ev kalabalık ama kimse.
Kimse yok. Herkes kendiyle uğraşıyor. Çocuk orada yalnız. Başka ne yapıyor? Biraz yaramazlık yapmak istiyor. Dikkat çekmek istiyor. Ne yapıyor? Oynamak istiyor. Sokağa çıkmak istiyor. Niye çıkamıyor? Çünkü kız çocukları sokakta oynamaz. Oynamaz. Kızlar görünmemeli. Hı? Kızlar görülmemeli, kızlar terbiyeli olmalı. Erkek çocukların inisiyatifi daha fazladır. Onlar çıkabilir. Ama Çıkarsan ne olur? kötü kız olursun. Kötü kız olursun. Onu da söyle kendine. Çocukken Çocukken kadın olmanın kötü olduğu öğretildi. kadın olmanın kötü olduğu öğretildi. Kötü kadın olmamdan korktular. Kötü kadın olmamdan korktular. O kötünün parantezini biliyorsun zaten. Peki ne yaptılar bu kıza? Sürekli yasaklar, nasıl giyineceğini söylemeler, nasıl konuşman gerektiğini söylemeler. Nasıl konuşman gerekiyormuş? Mümkünse hiç konuşmamak. Konuştuğun zamanlarda da saygılı, terbiyeli, oturaklı, Uslu. uslu. Yaramazlık yaparsa ne olur? Çok kızarlar. Çok güzel. Döverler mi? Evet. En çok neresine vururlar? Burada derin duygular var. Hı? Derin duygular var mı burada? Nasıl hissediyorsun şu an? Şu an kaçıp gitmek istiyorum. Tamam. Ver o duygunu bana biraz. Gel. Şimdi onu söyle kendine. Çocukken çok ağır travmalar yaşadım. Çocukken çok ağır travmalar yaşadım. Herkesin kaldırabileceği şeyler değil bunlar. Herkesin kaldırabileceği şeyler değil bunlar. O yüzden kötü duyguda kalmaya dayanamıyorum. O yüzden kötü duyguda kalmaya dayanamıyorum. Nasılsın? Şuramda bir şey. Ne? Ağırlık. Ağırlık. Şurada dur ya. Ha? Evet. Koy elini oraya. Kapa gözlerini. O ağırlık yapan şey ne? Görmeye çalış onu. Babama. Babana. Tamam. Aran nasıl baban? Çocukken. Şu an görüşmüyorum. Çocukken de eve bir adam geliyordu. Yabancı. Yabancı. Adı Baba. Tanıma Baba. Yani eve gelmesi böyle çok arada bir gördüğüm için beni çok bir tarafım rahatsız ediyordu. Yabancı biri geliyor gibi eve. Çünkü daha çok anne ve çocuklar beraberdik. Sadece cezalandırılacak bir şey varsa ilişki kuruyorduk. İşte annem bir sebepten şikayet ederse ilişki kuruyorduk ve sadece cezalandırma merci gibi bir şeydi o kadar. Nasıl cezalardı bunlar? Kötü sözler, yerine göre fiziksel kötü davranışlar. Başka hiçbir yerde yok. Başka hiçbir iletişim şekli yok. Oturtuyor seni. Kızıyor. Evet. Bağırıyor. Küfür ediyor. Hakaret ediyor. Şimdi kapat gözlerini. O anı hatırla. Aslında hissettiğin duygular ne? Onları görmeye çalış. Ne hissediyor? Ne olduğunu anlamıyor. Başka. Ben kötü bir şey yapmadım. İçindeki duyguları gör şimdi. Aslında daha da derinlere in. Yok olmak istiyorum. Olmak istiyorsun. Şimdi o Aslı'ya şunu söyle. Babanın travmaları var.
Babanın travmaları var. Travmaları sana yüklüyor. O travmaları sana yüklüyor. Sana şiddet uygulayarak travmaları sana aktarıyor. Sana şiddet uygulayarak travmalarını sana aktarıyor. İçindeki değersizliği, İçindeki değersizliği, terk edilmişliği, terk edilmişliği, dışlanmayı, dışlanmayı, sevilmemeyi, sevilmemeyi, yok edilmeyi yok edilmeyi sana aktarıyor. sana aktarıyor. Bunlar senin duyguların değil, Bunlar senin duyguların değil, babanın duyguları. babanın duyguları. Bunları taşımak zor olacak. Bunları taşımak zor olacak. İleride bunları fark ettiğinde İleride bunları fark ettiğinde terapi alıp bunları çözebilirsin. terapi alıp bunları çözebilirsin. Şimdi bak o çocuğa nasıl hissediyor. Başarabilir gibi geliyor. Bunu söylerken böyle çok emin söylemedin. Yine böyle bir kısık. Galiba kendimden güç almayı, kendimden beslenmeyi bilmiyorum. Sanki hep böyle yardım almak zorundaymışım. Birileri benim için hani bir yardım ederse kalkınabilirmişim gibi geliyor. Ama yardım istemekte de inanılmaz zorlanan birisiyim. Onu da İnanılmaz. söyle. Çocukken çok zor anlarım oldu. Çocukken çok zor anlarım oldu. Kimse bana yardım etmedi. Kimse bana yardım etmedi. Çok yalnız kaldım. Çok yalnız kaldım. Şimdi evli misin? Evli değilim. Yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız yaşıyorum. Ayrıldım eşimden. Nasıl geliyor yalnız yaşamak? Yalnız yaşamak iyi geliyor. Kendimi dinleyebiliyorum galiba. Dışarı çıkmak nasıl geliyor? Dışarı çıkmak kötü. Tamam. Onu da söyle. Çocukken dışarı çıkmam yasaktı. Çocukken dışarı çıkmam yasaktı. Dışarı çıkarsam kötü biri olurdum. Dışarı çıkarsam kötü biri olurdum. Yanlış biri olurdum. Yanlış biri olurdum. İnsanlar aşağılar, İnsanlar aşağılar, eleştirir eleştirir. ve beni taciz ederler. Bu taciz şey olarak düşünme sadece. Yani hani senin istemediğin her şey, yani insan istemediği her şey tacizdir. Seni eleştirmek bir tacizdir. Senin hakkında konuşmak, ne bileyim sana kötü duygu atmak, bunların hepsi. Onu da söyle. Büyüdüm. Büyüdüm. Hala dışarı çıkmak kötü geliyor. Hala dışarı çıkmak kötü geliyor. Çocukken annem babam karar veriyordu her şeye. Çocukken annem babam karar veriyordu her şeye. Şimdi de anne baba arıyorum. Ne yapacağımı söylesin diye. Şimdi de anne baba arıyorum. Ne yapacağımı söylesinler diye. Büyümek kötü geliyor. Büyümek kötü geliyor. Hatta büyümemiş hissediyorum ben. Hala böyle içimde 10 yaşında, 8 yaşında bir çocuk var gibi. Ve galiba birilerinin bana ne yapacağımı söylemesinden çok rahatsızken yine de birileri bana bir şey söylemek ve ben onu yapmak zorundayım gibi hissediyorum. İşte az önce söylediğim şey. Sürekli anne baba arıyorsun dışarıda. Bir otorite bulayım da bana ne yapacağımı söylesin. Evet, Kendin olmayı bilmiyor beynin. evet. Çocuk resim yapıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Ders yapıyorum. Yine bir şeyler yazıyorsun. Kağıt kalem alırım elime yazarım. Çocukken yaptığın şeye tekrar devam ediyorsun. Güzel. İyi geliyor sana. İyi geliyor. Duygunu boşaltıyorsun. Evet. Tamam, onu da söyle kendine. Çocukken içimde çok kötü duygu vardı. Çocukken içimde çok kötü duygu vardı. Resim yaparak, Resim yaparak, yazı yazarak yazı yazarak duyguları atıyordum. duyguları atıyordum. Şimdi de aynısını yapıyorum. Şimdi de aynısını yapıyorum. Ben büyümemiş mi oluyorum? Böyle travmaları olan insanlar kaç yaşında olduğunu bir türlü anlayamaz, algılayamaz. Ben hiç 36 yaşında gibi hissetmiyorum kendimi. Aynen. Beyin o şeyde kalıyor. Küçük çocukta o travma yaşayan dönemlerde kalıyor. O çocuğun yaşamadığı bir sürü şey var. Yaramazlıklar yapması gerekiyordu, oyunlar oynaması gerekiyordu, bakım alması gerekiyor, ilişki kurması gerekiyor, bağ kurması gerekiyor. Bunları yaşayamıyor çoğunluk. Bazen şöyle hissediyorum.
İçinde küçücük bir çocuk, böyle saçmalayan, işte gidip salıncağa binip sallanmak isteyen, ne bileyim uçurtma uçurmak isteyen gibi davranışlarım. Bazen de şey gibi, yaşamın çok üstünde bir olgunlukta. Yani şu an olduğum yaşımı yok yaşayamıyorum. Yani yetişkin, eğlenceli birisi değil. Ya kendimi rahat hissettiğim yerlerde çocuk gibiyim ya da çok böyle baskın, otoriter, çok keskin sınırları olan, çizgileri olan birisi gibiyim. Birine dönüşüyorum. Onu söyle şimdi. Çocukken sürekli ne yapmam gerektiğini söylediler. Sürekli ne yapmam gerektiğini söylediler. Bunu sert ve kötü duygularla söylediler. Ve kötü duygularla söylediler. Ama içimde çocuk olmak isteyen bir ruh vardı. Onu içimde tutturdular. Bunu bastırdım. Bana psikolojik şiddet yapan annem ve babamın özellikleri de bana geçti. Şimdi bazen Aslı oluyorum. Kendim olmaya çalışıyorum. Hemen sonra içimden annem ve babam çıkıyor. Sertleşiyorum. Hangisiyim bilmiyorum. Bu nasıl geldi? Çok iyi geldi. Gerçek geldi. Onlar karışmış. Bu da şöyle olur. Kendimiz olduğumuz dönemler, yani şımardın, içinden gelen bir şey yaptın, yaramazlık yaptın, riskler aldın, bazı kuralların dışına çıktın, yani kendin olmaya başladığında. Bu bir süre iyi gider, bir iki gün. Ama çocukken her kendin olduğunda sonra cezalandırıldığın için o da beyninde bilgi olarak duruyor. Hayatınızda ne zaman bir şeyler iyi gitse, kendiniz olsanız hemen arkasından kötü bir şey olur. Evet. Kendini cezalandırmaya devam etmek zorunda beyin. O yüzden böyle kötü anlarınıza bakın. Muhakkak bir iki gün öncesinde, bir süre öncesinde size suçluluk hissettirecek bir şeyler yapmışsınızdır. Saçmalamış. Ne bileyim, birine hayır demişsindir. Ne oldu? Hayatımda en yapamadığım şeye hayır demek benim. Kim neye çağırsa, ne söylese, ne talep etse Aslı'nın hayatı duruyor ve Aslı hemen o kişilerin hayatına koşuyor. Bunu niye gülerek anlatıyorsun? Onu bul şimdi. Benim kendimde en rahatsız olduğum duygu. Bunu bana şu an söylüyor olmanız. Onu da söyle. Çocukken istemediğim şeyleri yaptırdılar. Kimseye hayır diyemedim. Sesimi çıkarırsam daha çok ceza alacaktım. Her şeye evet dedim. Büyüdüm. Hala Evet diyorum. Arada bir hayır deyince Kendimi kötü hissediyorum sonra. Suçluyorum. Yapmak zorundaymışım. Evet demek zorundaymışım gibi. Hayır demek çok kötü bir şey gibi. Bak, bu çocuğun annesi ve babası olalım mı? Onu gel bir suçlayalım. O şimdi resim yapıyor. Nasıl suçlayabiliriz onu? Düşünelim şimdi. O şimdi resim yapıyor. Kendi olmaya çalışıyor. Tamam mı? Oyun oynuyor belki de. Belki de yaramazlık yapıyor. Otur yerine. Kağıtlara yazıyorsun da ne oluyor? Bak, israf ediyorsun hepsini. O boyaları yere dökme. Dökme sakın. Ben altına sofra bezi ser demedim mi resim yapmadan önce? Kirleteceksin her yeri ya. Batıracaksın her yeri. Bu resim derslerini okulda yapamıyor musunuz? Okuldaki işi buraya niye getiriyorsun ya? Etrafı kirleteceksin. Ne yapıyorsun? Hayır, aynı şeyler ya. Çıkamazsın dışarı, hayır. Oturacaksın. Nereye çıkıyorsun? Kontrol edeceğim. Getir derslerini. Yapamamış.
Burayı yanlış yapmışsın. Anlamıyor musun? Okulda öğretmenin öğretmiyor mu bunları? Okula gidiyorsun. Öğrenemiyor musun hiçbir şey? Sen şımartıyorsun bunu. Senin çocuğun işte. Ha. İyi bir anne olsaydı yetiştirebilirdim bak. Fazlalık gibi. Hı? Fazlalık gibi. Onu da söyle kendine şimdi. Babam anneme kızıyor. Babam anneme kızıyor. Annem de bana kızıyor. Annem de bana kızıyor. Annem babama kızıyor. Annem babama kızıyor. Babam da bana kızıyor. Babam da bana kızıyor. O ne yapsa deminki cümlelerinden çıktı. Bir şey yapıyor, gel bakacağım. Yaptım mı yapmadım mı? Bir denetleme. Sen bunu başaramıyor musun? Yapamıyor musun? Böyle bir dışlama, küçümseme. Yani bir şey dese dememesi lazım. Sesini çıkmaması lazım. O susacak. Tamam mı? O hayır diyemez. Hakkını arayamaz. Hayır derse baba ya da anne ona 3 cümle daha atıyor. O diyor ki ama öyle sus. Bak bir de çok konuşuyorsun ha. Bak 2-3 cümle daha verdi, suçluluğu verdi. Çocuk hayır dediğinde suçluluk duygusuna giriyor. Çünkü o verilmiş. İstemiyorum dediğinde verilmiş, hayır dediğinde verilmiş, yapmayacağım dediğinde verilmiş, bir sürü duygu verilmiş ona. Robot gibi sadece söyleneni yapmak zorunda. Ağlasa da, gülse de, mutlu da olsa, mutsuz da olsa sessiz, kendi kabuğunda, etrafı rahatsız etmeden. Hala o sessizlikte kalıyorsun. Çıkmıyordu ki sesim. Bak o kameralar var karşında. Görüyor musun? Onları sana bakması nasıl geliyor? Kötü hissediyorum. Kötü hissediyorsun. Seni görüyorlar. Kim bakıyor sana? Hayal et. Herkes, Herkes bakıyor. tanıdığım herkes. Tanıdığın herkes sana bakıyor. Aciz hissediyorum kendimi. Güçsüz hissediyorum. Onlar sana o duyguyla bakıyor, tanıdığın herkes. Ama herkes güçlü olduğumu söylüyor. Şu an duygudan kaçıyorsun. Onu da söyle kendine. Bana güçlüsün deyip Bana güçlüsün deyip her işini yaptırdı herkes. her işini yaptırdı herkes. Bir insan birine sen çok güçlüsün diyorsa ondan çıkarı vardır. Ben bir şey isteyeceğim senden, bunu yapmamazlık yapma. Gülmeyi de azalt biraz. Tutarsız duygu veriyorsun. Kötü geldi hocam. Kullanılmış hissettim kendimi. İlişkilerde bazen olur bu. Onu da söyle kendine. Bazen ilişkilerde Bazen ilişkilerde insanlar birbirlerini kullanır. insanlar birbirini kullanır. Ben bunu fark ettim. Ben bunu fark ettim. Artık azaltacağım. Artık azaltacağım. Bunun sebebi Bunun sebebi bir parça benimle ilgili. bir parça benimle ilgili. Bir parça karşımdakiyle ilgili. Bir parça karşımdakiyle ilgili. Sürekli onların bana yaptığını düşünürsem Sürekli onların bana yaptığını düşünürsem gelişimi durdururum. gelişimi durdururum. Kendi yaptığımı düşüneceğim. Kendi yaptığımı düşüneceğim. Onu çözeceğim. Onu çözeceğim. Şimdi herkesin gözüne bak. Kamerada. O küçük Aslı'sın sen. Seç bir tane kamera. Hangisini seçersin? O. Oradan sana biri bakıyor. Tamam mı? O geçmişinde biri olsa kim olurdu? Anne, Annen. Tamam. Annene konuşacaksın şimdi. Ona söyle. Senin travmaların vardı. senin travmaların vardı. Sen de zor bir çocukluk yaşadın. Sen de zor bir çocukluk yaşadın. Ben doğduğumda Ben doğduğumda travmalarını bana geçirdin. travmalarını bana geçirdin. Çocukken kadın olmak kötü bir şeydi. Çocukken kadın olmak kötü bir şeydi. Kız çocuğu olmak kötü bir şeydi. Kız çocuğu olmak kötü bir şeydi. Bu duyguların çoğu sana ait. Bu duyguların çoğu sana ait.
Çocukken kendim olmam kötü bir şeydi. Çocukken kendim olmam kötü bir şeydi. Yaramaz olmam, Yaramaz olmam, şımarıklık yapmam, şımarıklık yapmam, dans etmem, dans etmem, eğlenmem eğlenmem. sana kötü geliyordu. Sana kötü geliyordu. Çünkü kız çocukları bunları yapmaz. Çünkü kız çocukları bunları yapmaz. Bunlar da senin travmaları. Bunlar da senin travmaların. Artık Artık bu travmaları taşımayı bırakıyorum. bu travmaları taşımayı bırakıyorum. Kadın olmak kötü bir şey değildir. Kadın olmak kötü bir şey değildir. Saçmalamak kötü bir şey değildir. Saçmalamak kötü bir şey değildir. Bazen yanlışlar yapmak kötü bir şey değildir. Bazen yanlışlar yapmak kötü bir şey değildir. Hepsi benim. Hepsi benim. Çocukken kendim olmama izin vermedin. Çocukken kendim olmama izin vermedin. Çünkü sen de kendin olamadın. Çünkü sen de kendin olamadın. Artık kendim olmaya çalışacağım. Artık kendim olmaya çalışacağım. Nasılsın? İçimden geçen, söylemek istediğim her şeyi söyledim. Rahatlamış. O çocuğu al o zaman tekrar. Ona öğret. Kendin olmak kötü bir şey değildir. Kendin olmak kötü bir şey değildir. Kadın olmak da kötü bir şey değildir. Kadın olmak da kötü bir şey değildir. Çocukluğumuzu biz seçemiyoruz. Çocukluğumuzu biz seçemiyoruz. Çocukken bize ne yüklendiyse Çocukken bize ne yüklendiyse biz dünyayı o zannediyoruz. biz dünyayı o zannediyoruz. Dünya bize öğretildiği gibi bir yer değil. Dünya bize öğretildiği gibi bir yer değil. Herkes kendi travmasına göre bakıyor. Herkes kendi travmasına göre bakıyor. Artık kendin olabilirsin. Artık kendin olabilirsin. Zorlandığın yerlerde bundan sonra biraz terapi al. Bunu önerebilirim sana. Bu bir. Daha çok kendin olmakla ilgili çalışmalar yapabilirsin. Yani böyle konfordan çıkmak, sınırlarını aşmak, yeni bir şeyler deneyimlemek. Bir şey yapıyorsan onu istikrarlı götürmek. Biraz mesela 3 ile 6 ay arası hayır demeye geliştir. İnsanlardan bir şey istemeye çalış. Yapmadığın şeyleri yap. Yani bir şey istemek zor geliyorsa daha çok isteyeceksin. Kötü hissedeceksin. Önemli değil. Suçluluk duygusu. Yani yapamadığın şeyleri yaparsan beynin kötü duygu getiriyor. Suçluluğa sokuyor. Diyor ki bunu çalış işte. Bundan dolayı olmuyor. O suçluluk hissettiğinle ilgili anıların var. O anılarını çalışabilirsin. O anılara gidersin, duygulara girersin. Kendin olmanın başka bir yolu yok. Konforu değiştireceksin ve kendin olmanı engelleyen çalışmalar yapacaksın. Yani travmaların duygularını çalışacaksın. Bunu yapabilir misin? Denerim. Hı? Yapabilirim. Yapabilirsin. Ona söyle. Artık uzun uzun düşünmeyi bırakıyorsun. Artık uzun uzun düşünmeyi bırakıyorsun. Daha çok konuşmayı geliştireceksin. Daha çok konuşmayı geliştireceksin. Daha hızlı olmayı geliştireceksin. Daha hızlı olmayı geliştireceksin. Annene bak tekrar. Sen beni küçükken yavaşlattın. Sen beni küçükken yavaşlattın. Sadece istediğin şeyleri yapmamı dayattın. Sadece istediğin şeyleri yapmamı dayattın. Hayatta belli alanlarım vardı sadece. Söyle ona. Hayatta belli alanlarım vardı sadece. Burası senin dünyandı. Burası senin dünyandı. Artık bu dünyadan çıkıyorum. Artık bu dünyadan çıkıyorum. Çıkabilirim. Çık zaten. Çıkayım artık. Çık. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Şifa olsun. Teşekkür ederim.